Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda oldukça kolay ve şirin iki renkten oluşan çiçekli lastik toka yapacağız. Tokaların yapılışında iki farklı renkte koton ip ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Tokanın yapılışına 55 zincir yaparak başlayalım. Üçüncü zincirden başlayarak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerin tepesine yarım trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 5 zincir yapalım. Üçüncü zincirden başlayarak yan yana 3 tane yarım trabzan. Deseni çevirelim. İkinci ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparken ikinci renge geçiş yapalım. Beş zincir. Üçüncü zincirden başlayarak yan yana 3 tane yarım trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparken birinci renge geçiş yapalım. Beş zincir. Üçüncü zincirden başlayarak yan yana 3 tane yarım trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparken ikinci renge geçiş yapalım ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Yan yana desenleri oluşturarak sıranın sonuna geldim ve burada son beyaz deseni yaptıktan sonra ipi kestim. Sarı desenden sonra gelen en sonki ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi keselim. Şimdi yapmış olduğumuz bu parçayı kendi ekseni etrafında çevirerek çiçek görüntüsü vereceğiz. Desenin ön ve arka yüzleri, ön yüzü bize bakacak vaziyette arkaya doğru kendi ekseni etrafında çevirelim. Çiçek görüntüsünü verdikten sonra bırakmış olduğumuz parça iple arkadaki ilmeklerin arasından dikelim.
Desene tamamen çiçek görüntüsü verdikten sonra lastik tokayı takabiliriz arkadaşlar. Ben videomuzun çok uzamaması adına bu arka tarafa yapıştıracağım. İsterseniz ipi kesmeden lastiğe de dikebilirsiniz. Lastiği de yapıştırdık ve böylelikle tokanın da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Kamera arkasında daha önce de mavi renk ile örmüştüm. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve kullanışlı tokalar oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.